Merhaba arkadaşlar. Bugün biraz farklı bir konuyu ele alacağız. Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden arabeskin kralı, usta sanatçı Müslüm Gürses'i konu alacağız. Hazırsanız onun hayatına bir yolculuğa çıkalım. Başlıyoruz. Müslüm Gürses'in hikayesi. Müslüm Baba. Bir zamanlar Anadolu'nun sessiz köylerinden birinde, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde bir çocuğun doğacağı bekleniyordu. Bu çocuk Müslüm Gürses'ti. 7 Mayıs 1953 tarihinde yoksul bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Henüz doğduğunda ailesinin hayatı hiçbir zaman kolay olmayacaktı. Annesi çok küçük yaşta onu ve kardeşlerini terk edip gitmişti. Babası ise her gün onları hayatta tutmak için var gücüyle çalışıyordu. Müslüm'ün çocukluğu kıtlık ve yoksullukla geçti. Halfeti'nin dar sokaklarında ya da köyün bir köşesinde, bazen nehrin kenarında küçücük bir çocuk olarak yaşam mücadelesi veriyordu. Ancak bu zorluklar onun içindeki bir şeyi ateşle yıkadı. Müziğe duyduğu derin sevda. İstanbul'a yolculuk. Bir hayal peşinde yıllar geçtikçe, Müslüm'ün içinde büyüyen müzik sevgisi onu büyük şehre, İstanbul'a götürdü. Henüz 18 yaşındayken yaşadığı köyden, Güneydoğu'dan İstanbul'un ışıklı sokaklarına doğru yola çıktı. Hayatındaki bu ilk büyük adım çok zorlu geçti. İstanbul'a geldiğinde cebinde sadece birkaç kuruş vardı. Etrafındaki insanlar onun gibi yüzlerce genci bir hayalin peşinden gitmek için İstanbul'a gelmiş ama umutlarını kaybetmiş halde görüyordu. Ancak Müslüm kalbinde sadece bir şey taşıyordu. Müzik. Başlangıçta şehre alışmak zordu. Yoksulluk, zorluklar ve belirsizlik Müslüm'ün hayatına henüz girmeye başlamıştı. Ama o her şeye rağmen yılmadı. Küçük gece kulüplerinde şarkılar söyleyerek hayatta kalmayı başardı. Bir yandan da en büyük hayali olan müzikle ilgili bir albüm yapma fikri kafasında sürekli büyüyordu. Müslüm albümü. Bir Yıldız Doğuyor 1976 yılına gelindiğinde Müslüm ilk albümünü çıkardı. Adı Müslüm olan bu albüm hem şarkıların hem de sanatçının kendisinin çok güçlü bir şekilde sesini duyurduğu bir dönüm noktasıydı. Bu albüm arabesk müzikle tanışan her dinleyiciye ona olan sevgisini ve bağlılığını hissettirdi. Müslüm Gürses o günden sonra sadece bir sanatçı değil, halkın kalbinde bir simge haline geldi. Bu albümdeki şarkılarla halk müziği ve arabeskin birleştiği bir yer yaratmıştı. Yavaş yavaş konserler vermeye, sahnelerde parlamaya başladı. Her şarkısının bir başka acı, bir başka dram taşıdığı ama aynı zamanda büyük bir sevdayı da beraberinde getirdiği için halk onu her geçen gün daha fazla benimsedi. Müslüm Gürses, yalnızca bir şarkıcı değil, bir halk kahramanına dönüşüyordu. Onun sesi, toplumun derin acılarını ve kayıplarını dile getiriyor, halkın en derin yaralarına dokunuyordu. Arabeskin sesi. Müslüm Baba, 1980'ler. Müslüm Gürses için büyük bir patlama dönemi oldu. Arabesk müzik, dönemin en çok dinlenen müzik türü haline gelmişti. Müslüm Gürses'in şarkıları, her bir kalp kırıklığı, her bir ayrılık, her bir hüsranla özdeşleşmişti. Müslüm Baba olarak anılmaya başlanmıştı çünkü halk onun şarkılarında kendi hayatlarını buluyor ve ona derin bir saygı duyuyordu. Bu dönemde en çok bilinen şarkılarından biri İtirazım Var adlı eseri oldu. Bu şarkı bir nevi onun müziğiyle özdeşleşmiş, herkesin dilinde olan bir ezgiye dönüşmüştü. İtirazım var, ben yine de sevdim seni, diyen sözler, aşkı, acıyı, hüzünle birlikte içinde taşıyan herkese hitap ediyordu. Müslüm'ün şarkıları sokaklarda, gece kulüplerinde, evlerde yankılandı. Her şarkısında biraz daha derinleşen bir yalnızlık vardı. Ama aynı zamanda bir özlemin, bir varoluş mücadelesinin de izleri vardı. Müslüm Gürses'in şarkıları, onun yaşadığı acıları ve halkının sıkıntılarını dile getiriyor, müziğiyle insanlara yalnız olmadıklarını hissettiriyordu. Sinema ve sahne.
Müslüm'ün farklı yüzleri Müslüm Gürses, yalnızca müzikle değil, sinemayla da ilgilenmeye başladı. 1980'lerin ve 990'ların birçok sinema filminde rol aldı. Filmleri, genellikle arabesk müzik ve halkın yaşam mücadelesini konu alan yapımlardı. Özellikle Yıkılmadım Ayaktayım filmi, onu sinema dünyasında da tanınan bir figür haline getirdi. Sahneye çıktığında ise başka bir Müslüm vardı. Sahneye her adım attığında o insanlara sadece şarkılar sunmuyor, kalpten gelen bir mesaj veriyordu. Her konseri bir kutlama, bir veda, bir teselli gibiydi. Müslüm'ün sahnesi, bir araya gelen insanların hüzünlerini ve umutlarını paylaştığı, aynı zamanda duygusal bir birliktelik oluşturdukları bir alan haline gelmişti. Zorluklar ve sağlık sorunları, Müslüm Gürses, müzik kariyerinde büyük başarılara imza atarken, sağlığı ile de ciddi mücadeleler verdi. 2000'li yıllarda sağlık sorunları baş göstermeye başladı. 2012'de geçirdiği kalp rahatsızlıkları ve diğer sağlık sorunları onu sahnelerden uzaklaştırdı. Ancak o, her zaman müziğe olan bağlılığını sürdürdü. Birçok kişi onun sahnede daha fazla görmeye can atarken, o hastalıkları ve zorluklarıyla barışmak zorunda kaldı. Vefat ve mirası Müslüm Gürses, 3 Mart 2013'te İstanbul'da hayata veda etti. Ölümü, Türkiye'de büyük bir hüzünle karşılandı. Müslüm Baba artık yoktu ama bıraktığı miras, Türk müziğinde silinmez bir iz bırakmıştı. Şarkıları hala insanların dilinde, kalbinde yankılanıyor. O, sadece bir müzik insanı değil, halkının duygularını, sıkıntılarını, umutlarını ve hayallerini dile getiren bir sanatçıydı. Onun şarkıları, yüreklere dokunan, insanlara yalnız olmadıklarını hissettiren şarkılardı. Müslüm Gürses'in müziği ve hayatı, yalnızca bir dönemin simgesi değil, Türk müziği tarihinin en önemli miraslarından birisidir. O, halkının Müslüm babası olarak kalacak, şarkıları duygusal gücüyle yıllar boyunca dinlenmeye devam edecektir.